Merhaba. Hayatında büyük hedefler koyup o hedeflere ulaşmak için çaba sarf ettiğin zamanlar oldu mu? Çoğu zaman çok büyük planlar yaparız ama o planları hayata geçirmek zannettiğimiz kadar kolay olmayabilir. İşte tam bu noktada zihinsel disiplin devreye girer. Zihinsel disiplin düşüncelerini eyleme dökme gücüdür ve yaşamda hayalini kurduğumuz ve hedefe çevirdiğimiz şeylere ulaşmamızda çok kilit bir rol oynar. Bugün seninle zihinsel disiplinini nasıl geliştireceğini ve bu disiplini kullanarak düşüncelerini nasıl gerçeğe dönüştürebileceğini konuşacağız. Ama videoya geçmeden önce bu videonun sonuna kadar geldiğinde beğen butonuna tıklamayı, takip edip paylaş butonunu açmayı unutma. Hazırsan başlayalım. Zihinsel disiplin sadece düşüncelerini kontrol etme becerisi değil. Aynı zamanda kontrol ettiğin bu düşünceleri nasıl bir eylem planına dönüştürebileceğin konusudur aslına bakarsan. Tabii ki de bu uzun vadeli hedefleri kısa vadeli hedeflerle birlikte başarabilme yolculuğu da diyebiliriz. Zihinsel disiplinin öncelikle temeli kararlı olabilme. Verdiğin kararlar döndüğün zamanları şöyle bir hatırla. Gerçekten o kararı verirken içinden gelerek, isteyerek ve motive olarak mı veriyordun yoksa sadece içini rahatlatmak için karar vermiş gibi görünmek için mi o kararları veriyordun? Genelde insanlar aldıkları kararların çoğunu uygulamazlar. Ve gerçekten istemediği şeyleri, içinde hissetmediği şeyleri, duygusal olarak bağlanmadığı, odaklanmadığı şeylerin kararını verdikten sonra da hani bu şeye benzer. Her pazartesi başlayıp her salı biten diyetlere benzer. Karar vermiş olmak için mi karar verdin yoksa kararlarının arkasında durup onların sorumluluğunu almak için mi karar verdin? Unutma ki mesela bir hedefe ulaşmak için bir karar verdin. Bununla ilgili büyük ya da küçük adımlar atabiliyor olman, hala o hedefle ilgili çalışabiliyor olmandır değerli olan. Elbette ki mutsuzluklar, hayal kırıklıkları, hedeften seni uzaklaştıracak, odağını değiştirecek, konsantrasyonunu bozacak şeyler yaşamında mutlaka olacak. Çünkü bu yaşam döngüsü içinde iyi ya da kötü her şey mümkün. Ama sen o gün hedefinle ilgili, daha önceden karar aldığın bir şeyle ilgili bir adım daha, küçük de olsa bir adım daha atabildin mi? O zaman kararlı bir şekilde hedeflerine yürümeye devam ediyorsun demektir. Ki genelde de bir projeye başladığında ya da bir hedefle ilgili yolculuğa başladığında dışarıdan gelen etmenler seni o hedeften uzaklaştırmaya başlayacak ki burada da en yakınların seninle aslında bu noktada çatışmaya başlayacak. O yüzden bu dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırarak daha kararlı ve güçlü adımlar atabilmenin ilk adımını atmış olursun. Sana sadece küçük bir tavsiye. Bir projeye mi başladın ya da yeni bir işe mi başladın ya da yeni bir yolculuğa mı çıktın? Hani derler ya, hayallerini kimseyle paylaşma. Evet, hayallerini kimseyle paylaşma. Bu doğru. Ama bir hedefe başladığın zaman da gerçekten o hedefte sana yardımcı olabilecek insanlardan fikir almaya çalış. Örnek veriyorum, mesela bireysel bir girişimcilik yapacaksın. Ne bileyim, bir YouTube kanalı açacaksın ya da ne bileyim işte network marketing sektörüne gireceksin. Hayatında hiç böyle bir şey yapmamış insanlarla bu hayalini paylaştığın zaman emin ol seni geri çekeceklerdir. Çünkü seninle aynı bakış açısında olmayacaklardır. O yüzden bu kararlılığı güçlendirmek için kararlı adımlar atıp bunu daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için mutlaka o konuyla ilgili fikri, bilgisi olan insanlar, bak sadece ilgisi değil, fikri ve bilgisi olan insanlarla bir şeyleri paylaş ki bir adım daha ileri götürebil aldığın kararları. Bir sonraki adım eylem planı oluşturmak. Evet, düşüncelerini, hayallerini hedefe çevirdin ve bu hedefe çevirdikten sonra eylem planına ihtiyacın var. Yani günlük olarak ne yapman gerekiyor? Haftalık olarak ne yapman gerekiyor? Aylık olarak ne yapman gerekiyor? Bunları bilirsen eğer gerçek bir yol haritasına sahip olacaksın ve o yol haritasına sadık kalman durumunda da emin ol o hedeflere ulaşacaksın. İşte zihinsel disiplin burada devreye giriyor. Bu eylem planını oluşturduktan sonra sadece kağıt üstünde kalması değil, adım adım yavaş bir şekilde de olsa ya da hızlı bir şekilde de olsa ama adım adım hayata geçirme sürecidir zihinsel disiplin. O yüzden yaptığın bu eylem planını mutlaka günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak yapmaya çalış. Her gün ne yapacağını bilirsen o zaman daha kararlı bir şekilde hedeflerine ilerleyebilirsin ve zihinsel disiplin buradan başlayacak. Ama diyeceksin ki ben her gün ne yapacağımı biliyorum fakat yapmak istemiyorum. O zaman şunu sorgula. Koyduğun hedef gerçekten senin hedefin mi? Yani birinci adıma dön. Karar vermiş gibi davranıp kendi içini rahatlatmak için mi karar verdin? Yoksa gerçekten aldığın kararın arkasında durup ona ulaşmak için mi karar verdin? Bir sonraki adım motivasyon ve disiplin arasındaki bağlantı. Unutma, bak bu çok kilit bir cümle olacak. Belki de hayatını değiştirecek. Motivasyon dalgalanır, disiplin sabittir.
Her gün aynı motivasyonda elbette ki olmayacaksın. Her gün uyandığında aynı pozitiflikte elbette ki olmayacaksın. Ama her gün uyandığında aynı disiplinde olmak zorundasın. Çünkü değerli dostum, özgürlük disiplindir. Eğer disiplinli olmazsan özgür olamazsın. Ha bu sana garip gelecek. Hani özgürlük canın istediği zaman canın istediğini yapabilme becerisi diyorlar ya. Evet ama buna önce özgür bir şekilde ulaşman lazım. Bir restorana gidip menünün sağ tarafına bakmadan yemek istiyorsan bir şeyleri, yani bir çorba ne kadar olabilir ki diye düşünebilecek bir seviyeye gelmek istiyorsan önce disiplinli bir şekilde o gelire ulaşman lazım. Ya da canın gitar çalmak istiyor ama gitarla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Böyle yolda giderken gördün gençler gitar çalıyorlardı falan ya da piyano çalmak istiyorsun. Önce ne yapman gerekiyor? Canın istediği zaman çalabilme özgürlüğüne ulaşmak için disiplinli bir şekilde onu öğrenmen gerekiyor. Yani özgürlük disiplinden geçer. Bunu mutlaka zihninin bir köşesine not et. Ve motivasyonla disiplin arasındaki farklılık da motivasyon dalgalanır ama disiplin sabittir. Kendine bir rutin oluştur. İşte bak buradaki en önemli şey günlük rutinlerinin olması. Mesela temizlik rutini, mesela öz bakım rutini, mesela çalışma rutini, mesela gezme rutini. Bak gezmenin bile bir rutini vardır. Her şeyi bir anda bırakıp sürekli bir şeye odaklanıp işe odaklanmaktan bahsetmiyorum. Arada gezeceğin zamanlar da olacak, arada eğleneceğin zamanlar da olacak ama bunları rutin bir şekilde yapman lazım. Rutin disiplin getirir. Ha burada şundan bahsetmiyorum işte sabah kalkmam lazım 6'da kalk. Hayır istiyorsan 6'da kalkma. Herkes 6'da kalkmak zorunda değil. Birçok hayallerine ulaşmış ama sabahları 6'da kalkmayan insan örnekleyebilirim sana. Ama birçok sabahın 6'sında kalkıp yıllarca affedersin eşek gibi çalışıp hiçbir hayaline ulaşamamış insan da gösterebilirim. O yüzden rutin senin rutinin olmalı. Yani yarın işte yarından itibaren her sabah 6'da kalkacağım falan gibi böyle palavraları kendine atma. Çünkü kalkmayacaksın sen de çok iyi biliyorsun. Ama kendine göre rutinler oluşturabilirsin. Çünkü kendini en iyi tanıyan sensin. Bu rutinleri hayatına aldığın zaman disiplin de seninle birlikte çalışmaya başlayacak. Ve tabii sabır. Bir sonraki adımımız sabır. Sabırlı olacaksın. Hiçbir şey için acele etme. Çünkü hayatta hiçbir şey acele etmiyor. Canlılar dünyasına bak, hayvanlar dünyasına bak. Hiçbiri acele etmiyor. Her sabah uyanıyorlar. O gün yapması gereken şeyleri yapıyorlar ve yatıyorlar. İnsanlara bak. Aceleyle bir şeyleri yapmaya çalışan insanların başarılı olduğunu gördün mü hiç? Ya da bir şeyleri çok hızlı isteyen insanların çok hızlı yükselip aynı hızda geriye düştüklerini de gördün mü? O yüzden domateslerin bile pembeleşmek için zamana ihtiyacı var. Sabır kavramını hayatına eklemen gerekiyor. Eğer sabırlı olmazsan ne yaparsan yap kesinlikle başarılı olamayacaksın. Sabırlı olmanın da sana aslına bakarsan çok kolay bir yöntemini söyleyeceğim. Her zaman da söylediğimiz şey. Hedeflerini küçük parçalara böl ve o küçük parçalardan mutluluklar yakala. Onları başardıkça. Çünkü çok büyük bir hedefe odaklanarak bugünü kaçırıp sabırsız bir şekilde koşturmaya başlayabilirsin. Ama önündeki küçük hedeflere odaklanarak hem onların tadını çıkarırsın, hem o motivasyonunu ayakta tutarsın, hem de aynı zamanda sabırlı olmayı öğrenirsin. Ve tabii son adım zihinsel direncini geliştirip engellerle başa çıkmak. Bir kere şunu kabul et. Hayatta her şey istediğin gibi gitmeyecek. Çünkü hayatın senden bağımsız bir döngüsü de var. Ve senden bağımsız olan bu döngü bazen seni bambaşka yerlere savurabilecek. O yüzden öncelikle karşılaşacağın engellere bu noktada hayat bana buradan ne öğrenmemi tavsiye ediyor diye bir soru sorarak yaklaşabilirsin bakış açısı olarak. Ki çok fonksiyonlu düşünme eğitiminin içerisinde bunun çok daha derinlerine birlikte iniyoruz. Evet, bu engellerin de farkına vardıktan sonrasında kendini çok daha güçlü ve çok daha dirençli hissediyor olacaksın. Neden? Çünkü zihinsel disiplinin gelişmeye başladı. Unutma ki her şeyi değiştiremezsin. Bazen bazı şeyleri kabullenmek gerekir ve gerçek başarı ne biliyor musun burada? Bazen pes etmeyi de öğrenmek gerekir. Unutma ki bazen bazı şeyler olmuyorsa olmayacaktır. Ve burada o öngörüye de sahip olman seni aynı zamanda zihinsel olarak çok daha dayanıklı bir birey haline getirecek. Ve zihinsel disiplinini daha efektif, daha verimli, daha güzel ya da daha başarılabilir ya da başka hedeflere yönlendirmen için sana fırsatlar verecek. Yani pes etmek de bazen fırsat olabilir. Evet, bu videonun sonuna geldiğimizde burada seninle birlikte zihinsel disiplinimizi nasıl güçlendirebileceğimiz konularına değindik. Zihinsel disiplin sadece motive olduğumuz zamanlarda değil, zorlandığımız anlarda bile bizi hedeflerimize bağlar. Bir eylem planı oluşturmak, aynı zamanda bir rutin planı oluşturmak o eylem planına bağlı ve aynı zamanda zihinsel esneklik kazanarak zihin direncimizi arttırmak, düşündüklerimizi eyleme dökmenin en etkili yollarından biridir. Şimdi bu videoda öğrendiğim bu stratejileri uygula ve hedeflerine adım adım yaklaş. Unutma, büyük başarılar küçük ama disiplinli adımlarla gelir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine iyi bak, hoşça kal.